İstanbul'dayız. Çok güzel bir pazar gününün öğle öncesindeyiz. Güneş pırıl pırıl, yaprak oynamıyor neredeyse. Grubumuzla beraber önce Boğaz turu yaptık. Şöyle bir gittik, Rumeli Hisarı önünden döndük geldik. Şimdi Haliç'e giriyoruz. İstedik ki Haliç'i bizimle beraber siz de gezin. Onun için kısa bir canlı yayın yapacağım. Ve canlı yayınımıza sizin de ortak olmanızı istiyoruz. Şimdi Haliç tarihten bu yana son derece önemli ve özel. Hatta dünyanın belki de en önemli ticaret limanıdır. Burası şu görmüş olduğumuz Beyoğlu dağlarıyla Suriçi bölgesi arasında aslında normalde bir akarsuyun yatağıdır. Şimdi buradan dümdüz gidin, Haliç en son Eyüp'te bitiyor, Halıcıoğlu. Sonra ne geliyor? Kağıthane geliyor. Kağıthane Karadeniz'den oraya doğru akan bir Kağıthane deresi var. İşte o dere zamanında büyük bir akarsuydu. Ve o suyun yatağı burasıydı. Yani burası da anlayacağınız muhteşem bir azmaktı. Tuzlu suya tatlı suyun aktığı, birleştiği yerlere azmak denilir. Çok kıymetlidir. İzmir'in Urla'sında bir azmak vardır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki, keşke diyor Urla azmağında bir teknem olsaydı, kuşçuluk böyle bir yer var orada. Orada da bir kulübem olsaydı diyor. Yani dünyayı gezmiş adam orayı istiyor, yani orası olsaydı diyor. Azmaklar, Dalyan bir azmaktır mesela. Tatlı suyun tuzlu suya karşı Olimpos bölgesi bir azmaktır. Evet, Galata Köprüsü'nün altından geçiyoruz. İlk kez 1800'lü yılların ortasında Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmalem Valide Sultan tarafından bir Hayratiye Köprüsü olarak yapıldı. Şu an altından geçiyoruz. Herkes başına eğsin, çarpmasın kimse. Ben şimdi nereye anlatayım? Bakın mesela şu taraf. Şu gördüğünüz taraf Galata Kulesi'nin bulunduğu Ceneviz kolonisi. Eski Ceneviz kolonisi. Çünkü bu taraf gerçek İstanbul. Burada fetih öncesi Ortodoks dünya yaşıyor. Ortodoks Hristiyanlığının merkezi. Yani Roma İmparatorluğu, Doğu Roma'nın merkezi. Ama ticaret yapmaları lazım. Bu ticaret limanına Venedik gemileri, Ceneviz gemileri gelecek. Franklar gelecek. Pizzalılar gelecek. Floransalılar gelecek. Sevmiyor bunlar bunları. Çünkü bunlar Katolik. Bunlar Ortodoks. Ama para tatlı. Onun için mecburen burada onlara bir yer veriliyor. Burası surlarla çevrili ve bu surların baş kulesi Galata Kulesi. Surlar buradan Kılıçhali Paşa Camii'ne, buradan da Unkapanı Köprüsü'ne kadar gidiyor. Bu ara böyle. Mesela şurada pembe bir cami görüyorsunuz. Bu gördüğünüz pembe cami Pargalı İbrahim Paşa'nın camisidir. Adı da Makbul İbrahim Paşa'dır. İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı neresidir biliyor musunuz? O caminin hemen dibinde bir işhanı var. O işhanının yer altına iniyorsunuz. Bodrum katında mezarı var. Ama bölgedeki halka soruyorsunuz, kim yatıyor? Koyunbaba türbesi diyorlar. Sonradan uydurmuşlar. Bugün Anadolu'da belki 40 tane Koyunbaba türbesi var. Halbuki gerçekte Makbul İbrahim Paşa'nın, Allah bilir, gerçek kabrinin, akademik araştırmalar ışığında söylüyorum, gerçek kabri orasıdır. O Fındıklı'daki kabri gerçek değildir. Neden karıştırıyoruz? Canfeda tekkesinin içine defnedildi deniliyor. 2 tane Canfeda tekkesi var. Bir tanesi bu caminin yanındaki tekkedir. Biri de o Fındıklı'daki. Buraya kendi camisinin yanına defnedilmiştir. Ya öbür tarafa Kanuni ister mi? Orası Kanun devamlı geçtiği yol güzergahında. İdam ettirdiği paşa devamlı gözünün önünde duracak. İstemez. Bir de bu arada Pargalı'nın camisinin bir adı daha var. Yağ Kapanı Camisi. Bakın, insanoğlunun 3 temel gıdası vardır. Bugün de öyledir. Ve bu temel gıdaların parasını, ücretini devlet belirler. Un, yağ, şeker. Osmanlı'da şeker denmiyordu. Ne deniyordu? Bal deniyordu. Onun için hemen bakın şöyle göstereyim. Şurası Bal Kapanı'dır. Rüstempaşa Camii'nin hemen arkası. Hala Bal Kapanı duruyor. Ya var ya, 500 sene öncesine ışınlansak ne ballar vardı orada. Bir gemiyle dünyanın neresinden bal geliyorsa önce oraya götürülürdü. Dünyanın neresinden buraya yağ geliyorsa oraya götürülür. Yağ Kapanı. Şurası da neresi? Un Kapanı. Un Kapanı hala yaşıyor. Un Kapanı'nın fırın kalıntıları hala orada duruyor. Yağ Kapanı, Un Kapanı, Bal Kapanı. Bugün fırıncılar kafalarına göre ekmeğin fiyatını arttırabiliyor mu? Hayır. Devletin kontrolündedir. Çünkü un olacak, yağ olacak ve bal. Yani bugünkü adıyla şeker. Bu üçü insanın temel gıdasıdır. Bunlar olmazsa yaşayamayız. Devlet kontrolündedir. Osmanlı'da Haliç'in ağzındaki bu 3 kapan kesinlikle can damar idi. Rüstempaşa Camii'nin hemen önünde küçük tuğla taş alaşımlı minik bir cami görüyorsunuz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin 1. sayfasında anlattığı camidir.
Ne diyor orada? Helal parayla yapılmış Ahi Çelebi Camii'ne gittim. Namaz kıldım. Sonra yakazaya durdum. Yakazaya durdum ne demek? Rüyayla gerçek arası bir şey yaşadım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurdu. Herkes sıraya girdi. Onun mübarek ellerini tutup şefaat ya Resulallah diyorlardı. Onlar şefaat derken ben heyecanla elini tuttum. Seyahat ya Resulallah dedim. Tebessüm buyurdu. Şefaatim de seyahatin de sana nasip olsun dedi. Ben hakir o günden beri geziyorum diyor. Bakın arkamızda Süleymaniye Camii'ni görüyoruz. İstanbul'un 4. tepesidir bakın burası. En sivri, en yüksek tepedir ve Kanuni'nin muhteşem camisi oraya yapılmıştır. Metro köprüsünün altından geçiyoruz. Metro köprüsünün. Ses nasıl? Herkes rahat duyuyor. Hadi bakalım. Çok konuşulacak şey. Arap Camii'nin minaresi kaçıyor. Kaçırmayın. Hemen şu arada bak sipsivri. Galata Kulesi'nin hemen altında Arap Camii'nin minaresini görüyoruz. Neden? Neden Arap Camii diyoruz? Neden Arap Camii diyoruz buraya? Şundan ötürü normalde bir Emeviler döneminde Emevilerin İstanbul'u kuşattığı yıllarda yapılan anlaşmalarla Mesleme tarafından yaptırılmış bir camidir Arap Camii. Bir de 2. Bayezid döneminde Endülüs Emevi Devleti'nin son devletçiği vardı ya, Gırnata, Beni Ahmer yıkılıyor. Oradan Müslümanları ve dahi Yahudileri kurtarırken Osmanlı Endülüs Araplarını da kurtarıyor. Kurtarılan Endülüs Arapları buraya yerleşiyorlar. Arap Camii etrafına. Hatta gelirseniz bugün Arap Camii'ne avlu kapılarından biri Atnalı Kemerlidir. Atnalı Kemer. O Endülüs mimarisinin buraya muhteşem bir yansıması. Şu camiye bakın, şiir gibi. Azap Kapı Sokullu Camisi. Sokullu Mehmet Paşa yaptırmıştı. Neden Azap Kapı? Azap değil, Azep. Orada sarı bir vinç var. Vincin arkasında çok süslü bir kapı var. Gördünüz mü? Hadi gördük mü? O kapının arkası Osmanlı'nın deniz askerlerinin kışlasıydı. Osmanlı deniz askerlerine Azepler denilirdi. Azep askerleri. Ve bundan dolayı orası son derece önem arz etmekte idi. Azep askerleri. Sokulu Mehmet Paşa işte gördüğünüz gibi burada bu muhteşem yerde bir cami yaptırmıştı. Unkapanı Köprüsü'nün altından geçiyoruz. Buraya neden Unkapanı dendiğini artık çok iyi biliyoruz. Çünkü Unkapanı ne demek? Şu görmüş olduğunuz yerde Osmanlı'nın un borsası vardı. Yani unla alakalı ne işiniz varsa buraya gelirdiniz. Fiyat belirlemeleri burada olurdu. Tam yukarıda tepede çok kubbeli müthiş bir eser var. Gördünüz mü? İşte orası Pantagruel Manastırı. Yani Molla Zeyrek Camisi'dir. Molla Zeyrek. Fatih İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'a 3000'in üzerinde kilise, şapel ya da manastır vardı. Bakın biz önüne gelen kiliseyi camiye çeviren insanlar değiliz. İslam tarihinde böyle şeyler yok. Fethin simgesi olarak Ayasofya ibadete açılmıştır. Bir de şehrin en büyük manastırı şehrin ilk İstanbul Üniversitesi olarak hizmete açılmıştır. Pantagruel Manastırı çok önemli bir yapıdır. Molla Zeyrek. Onun hemen solunda bakın Bozdoğan kemeri. Roma İmparatoru Valens yaptırmıştır. O kemerin bize bakan tarafında minicik bir cami var. 1. Abdülhamit Han'ın hanımı Şepsefa Hatun'un yaptırdığı bir cami. O da orada durmaktadır. Azap Kapı Sokulu Camii'ne bir daha bakalım. Caminin minaresinin solunda küçücük kubbeli bir çeşme gözüküyor. Gördünüz mü? O çeşme Saliha Sultan'ın çeşmesidir. Saliha Sultan 1. Mahmud'un annesi, 2. Mustafa'nın hanımıdır ve Emetullah Gülüş Rabia Sultan'ın gelinidir. Emetullah Sultan bir gün faytonla buradan geçerken orada basit bir çeşmenin önünde testi kıran bir kız çocuğu görür. Testiyi kırmış, ağlıyor. Arabayı durdurur. Evladım, bir testi için ağlanmaz, sana yenisini alırız der. Kız testi için değil, bir testi suyu eve götüremeyecek kadar beceriksiz olduğumu alıyorum der. Kızdan zeka fışkırmaktadır. Kız saraya alınır, okutulur, yetiştirilir ve o kadın Emetullah Sultan, Üsküdar'da camisini gördük az önce. O kadın büyük oğlu 2. Mustafa ile o kızı evlendirir. Demek ki buradan ne öğreniyoruz? Bizim akıncılar Rusya, Ukrayna'ya gidip boylu postlu kızlar seçip gelin diye getirmiyormuş. Liyakat önemliymiş. Zekaya bakılıyormuş. Fakir bir balıkçının kızı da saraya alınıp o kız saraya gelin
yapılabiliyormuş. 1. Mahmud'un annesi olabiliyormuş. Ki 1. Mahmud'u da çok seviyoruz değil mi? Sizinle Ayasofya'da çok konuştuk 1. Mahmud'u. Uzun uzun. Allah aşkına yalan mı söylüyorum? Bak o en aşağı 250-300 sene yaşamıştır karga. Tam tepenizde duruyor. Yalan söylüyorsam yalan söylüyorsun de. 10 dakikadır bizi dinliyor orada. Evet, burası Kasımpaşa. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri Dolmabahçe'den yağlı kızaklarla bu tepeye çıktı. Bu tepeden Kasımpaşa işte tam buraya indi. Ne zaman indi? 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece indi. 29 Mayıs sabahı artık İstanbul'un Haliç kıyılarından da kuşatma başladı. Bakın burası. Suriçi İstanbul burası. Haliç'in ağzına zincir bağlıyorlardı ve kuşatanlar hiçbir zaman buraya giremiyordu. Şimdi bakın şurası İstanbul. Sarayburnu'ndan başlıyor. Boydan boya buradan nereye? Eyüp Sultan'a kadar gidiyor. Eyüp'ten Edirne Kapı'ya, Edirne Kapı'dan Yedikule'ye. Şimdi şurası deniz. Buradan dümdüz karşıya geçsek ve hiç durmadan dümdüz yürürsek önümüze deniz gelir mi? Gelir tabii ki. Marmara Denizi gelir. Bu küçücük daracık bir kara parçası. Öbür tarafı da deniz, bu tarafı da deniz. Müthiş. Aynı Gelibolu gibi harikasınız. Bir tarafı Ege Denizi, bir tarafı Çanakkale Boğazı. Burası da Haliç, Marmara, İstanbul Boğazı. Üç tarafı sularla çevrili. Burası zincirle kapatıldığı için Osmanlı buraya giremiyor. Ve Haliç otomatikman kuşatanlar için ne oluyor? Dünyanın en geniş ve en derin hendeği oluyor. Ne yapıyor peki? Fatih buraya zincirden dolayı giremiyor. Diyeceksiniz akla gelir ya zincirin bir ucu Karaköy'de. Karaköy'deki oradaki Kastelyon Kalesi'nden zinciri tut atıver aşağıya. Yapamaz. Çünkü Galatalılarla anlaşma yapmış. Yani Cenevre ve Vendiklerle. Benim kuşatmama çomak sokmayın. Yani nasıl çomak sokmayın? Romalılara yardım etmeyin. Ben de sizinle uğraşmayacağım diyor. Onun için orayı işgal edemez. O köşe koruma altında. Fatih'in sözü var. O zaman o köşenin dışından şuradan gemilerle iniyor. Ve tabii 29 Mayıs'ta şehir buradan da kuşatılıyor. Ve tabii müthiş şeyler oluyor. Bakın Pantakrator Manastırı Molla Zeyrek Camii'nden sonra arada çok ilginç tarihi yapılar görüyoruz. Mesela hemen önümüzde alt kısmı tuğla taş alaşımlı minik kubbelerin bulunduğu bir cami görüyoruz. Herkes görüyor mu önümüzde? Bu cami Gül Camii'dir. Roma'daki adıyla Aya Theodosya Kilisesi. Komnenos Hanedanı'nın imparatorluk merkeziydi burası. Komnenosların. Bu caminin hala altında dev bir kripta vardır. Zamanında o kriptanın içinde Komnenos, Ioannes Komnenos, Manuel Komnenos. Manuel Komnenos nereden hatırlıyorsunuz siz? Miryekefalon Savaşı'nda. Miryekefalon Savaşı'nda 2. Kılıç Arslan onu yenmişti. İşte bütün o Komnenos Hanedanı'nın mezarları bu gördüğünüz kilise caminin alt kısmında, kripta kısmında bulunmakta idi. Hemen arkamızda 2 minareli bir cami gözüküyor. Fatih Camii. Orası İstanbul'un 5. tepesidir. Bakın Fatih Camii 5. tepe, 4. tepe Süleymaniye. İkisinin arasında derin bir vadi var. Unkapanı. Vadinin Fatih Camii'ne doğru sırtı Zeyrek'tir. Zembilli Ali Cemali Efendi, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri hepsinin kabirleri orada. Konuşulacak çok fazla şey var. Fatih Camii'nin şu Yavuz Selim'e bakan tarafında arada küçücük kubbeli bir yapı var. Orası da Pammakaristos Manastırı'dır. 3. Murat Kars'ı ve Gürcistan'ı fetheder. Kimin eliyle? Lale Mustafa Paşa'nın eliyle. Allah nasip ederse Haziran ayının sonunda Van Kars turum var. 3 günlük bir tur olacak. Uçağımızla Kars'a ineceğiz. Kars, Ani, sonra otobüsle Doğu Beyazıt ve İshakpaşa Sarayı, sonra Van'a geçeceğiz. 3 günlük. Haziran ilk haftası Diyarbakır, son haftası Van Kars turum var. Gezikitap.com'dan bakabilirsiniz tur detaylarına. Bugün yarın koyacağız onu. Ve o turda mesela Lale Mustafa Paşa'yı çok anlatırım ben. Birazdan Eyüp'e gideceğiz. Eyüp Sultan'da kabri var caminin avlusunda. Lale Mustafa Paşa Kars ve Gürcistan'ı fethedince 3. Murat bu Pammakaristos Manastırı'nı Fetih Camii yapar. Fethiye Camii olur. Normalde bir kadınlar manastırıydı. Fatih Camii'nden sonra İstanbul'un 5. tepesinden sonra sırada İstanbul'un 6. tepesi var. Burası Yavuz Selim Camii. Yavuz Sultan Selim yazık garibim. 8 yıllık bir saltanatı var. 1512-1520 arası. Bu 8 yıllık saltanatında tabi bir çaldıran
seferine çıkmış Şah İsmail ile Safevilerle. Bir Mısır seferine çıkmış Mercdavık Ridaniye. Bundan ötürü çok eser verememiş. Şu camisinin inşaatına başlamış, bitiremeden ölmüş. Camiyi oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamış. Bakın caminin sol tarafı kıble tarafıdır. Kıble tarafında tam, dikkatle bakın, 4 tane kubbe var. En arkadaki, uzaktaki kubbe Yavuz Sultan Selim'in türbesidir. Onun bir önündeki hanımı, Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın türbesidir. Onun bize bakan tarafındaki 3. türbe kimin türbesi? Kanuni'nin çocukları ve Yavuz'un bir kızı. Bize Hatice Sultan'ın orada yattığı düşünülüyor. Çünkü Şah Sultan da Hatice Sultan'ın kız kardeşi, Yavuz'un diğer kızı. Onun da kabri anne Hafsa Sultan'la beraber aynı türbenin içinden çıktı. Geçtiğimiz yıllarda kazı yapıldı. En son şu an bize bakan bir türbe var. Sarı Küfeki taşından. Görüyor musunuz? Tam bize bakıyor. O türbede hiç tahmin etmeyeceğiniz biri yatıyor. Az önce önünden geçtiğimiz Ortaköy Camii'ni o yaptırdı. Dolmabahçe Sarayı'nı o yaptırdı. Yahya Efendi Tekkesi'nin önündeki Küçük Mecidiye Camii'ni o yaptırdı. Bugün Türkiye'deki ünlü sanatçıların cenazelerinin kalktığı Teşvikiye Camii'ni o yaptırdı. Yani ben şimdi Ortaköy Camii'ni yaptıran adam olacağım. Ortaköy Camii'nin yanında yatarım. Hemen onun böyle rıhtımına kıvrılacaksın, püfür püfür. Oh, boğazı seyrede seyrede kıyameti bekle. Tabi aşağısı da inşallah yukarısı gibi güzel oluyordur da. O nerede yatmak istedi? Evliya dedem dediği Yavuz'un yanında yatmak istedi. Bir, bakın ikinci şey de söyleyeyim. Buradan çok güzel gözüküyor. Bakın şu kırmızı bina Fener Rum Lisesi. Şu kırmızı binanın tam üstünde kırmızı tuğlalı, hafif zoom yapabilirsiniz isterseniz elinizle. Şöyle. Evet, bir dakika. Siz kaldırın telefonu. Şöyle tutun. Şu binayı göstereceğiz. Evet. Bakın bu Fener Rum Lisesi. Fener Rum Lisesi'nin yanında şurada bakın ekranın tam ortasında kırmızılı beyazlı bir bina var. O Mesnevihane. Mevlana'nın Mesnevilerin okunduğu medrese. Onun üstünde minik ağaçlık bir alan var. İşte o ağaçlık alan İsmet Garibullah Hazretleri'nin türbesi. İsmet Garibullah Hazretleri. Kendisi Nakşibendi yolunun en kıymetli büyüklerinden Sultan Abdülmecit Han Nakşibendi yoluna intisaplıydı. İsmet Garibullah Hazretleri'nin talebesiydi. Hocasına yakın defnedilmek, yani ona yakın olmak istiyordu. Onun için buraya defnedilmiştir. Bir Yavuz'dan dolayı, iki hocasından dolayı. Bakın bir gün benim peşime takılmalı, benimle Ayvansaray, Balat, Fener turu yapmalısınız. Ölmeden bunu bir gün yapalım. Ben yapıyorum her 3 ayda bir. Ayvansaray'dan başlayacağız. Yayan, tam oradan. Ayvansaray bir Müslüman Türk mahallesidir. Sahabe efendilerimizin kabirleri vardır. Oradan Balat'a geçiyoruz. Yahudi mahallesi. Oradan Fener'e geçiyoruz. Hristiyan mahalle. Yani buralar çeşit çeşittir ve acayiptir. Ben zaten bu tur yaptığımız zaman gruplara diyorum, herkes akşam eve gidince bir boy abdesti alsın, iman tazelesin diyorum. Çünkü akşama kadar o kadar farklı dinden, mezhepten eser geziyoruz ki insan şaşırıyor yani. Şu gördüğünüz Fener Rum Patrikhanesi değil, Fener Rum Lisesi'dir. Fener Rum Patrikhanesi sol altta şu kahverengi boyalı ahşap çatılı binalardır. Fener Rum Patrikhanesi orasıdır. Bakın Pammakaristos Manastırı çok güzel gözüktü şu an. Yani Fethiye Camii. 3. Murat'ın Kars ve Gürcistan'ı fethi üzerine yapmış olduğu. Hemen şöyle bir zoomlayayım ben. Onu göstereyim şöyle. Biraz daha. Şöyle, evet şu. Bakın tam ekranın ortasında. Pammakaristos bir kadınlar manastırıydı. Bir kadınlar manastırı. Yani Fatih İstanbul'u fethediyor. Bakın Fatih, 2. Bayezid, Yavuz, Kanuni, 2. Selim, 3. Murat'a kadar burası Kadınlar Manastırı olarak devam ediyor. Yazık, bu manastırın bir yaşadığı sıkıntı var. Anlatayım mı size? Olay şöyle oluyor. Fatih'in fethinden 150 sene evvel Katolikler Latin istilasına İstanbul'u işgal ediyor ya. O işgalde şu manastır gibi, İstanbul'daki bütün manastırlarda kendini Allah'a adamış, bakire geldim, bakire gideceğim diyen yüzlerce rahibelik yapan kızı Katolik Hristiyanlar topluyorlar. Ayasofya'ya kapatıyorlar. Çok affedersiniz. Ayasofya'yı genel eve çeviriyorlar. Ve Ayasofya içinde o zavallı kızcağızları,
yıllarca kirletiyorlar. Düşünün, Katolik bunlar, Hristiyan bunlar ve kendini Allah'a adayan Hristiyanlara, rahibe kızlara bunu yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz şehri fethediyoruz. Şehrin Fetih Camisi, Ulu Camisi yapıyoruz. Başımızın tacı yapıyoruz. Ve ne diyoruz? Aman ölünce bizi Ayasofya'nın bahçesine defnedin. Cenaze namazımız orada kılınsın diyoruz. Ve Fatih ne diyor? Hiçbir Hristiyanın canına, malına, ırzına dokunulmayacak diyor. Bu çok önemlidir. Hemen arka tarafa geçelim. Bakın burası Kasımpaşa'nın devamı. Şu gördüğümüz bölge. Ve burada neler var? Burası aslında Lale Devri'nden günümüze kalan Osmanlı'nın tek köşkünün bulunduğu yerdir. Şu ağaçların arkası Aynalı Kavak Kasrı. Bakın hemen önümüzde süslü bir kubbe gözüktü. Görüyor musunuz? Süslü bir kubbe. Onun arka tarafındaki ağaçların içi, o süslü kubbenin, hemen şöyle bir zoomlayalım. Hemen o kubbeyi şöyle bir gösterelim. Evet, şu çok güzel. O kubbenin arkasındaki ağaçların arası Aynalı Kavak Kasrı'dır. 3. Selim bestelerini burada yapar. 3. Ahmet döneminden kalmadır. Lale Devri'nin en özel ve en güzel eserlerinden biridir Aynalı Kavak Kasrı. Şimdi artık günümüzde burası bir sosyal tesise çevriliyor. Her şey çok güzel. Beni rahatsız eden tek şey, şuraya bir otel yapıldı. Dev bir beton canavarı, keşke olmasaydı. Bakın bir daha söylüyorum. Denize sıfır bina yapmayın. Denize sıfır bina olmaz. Rıhtımların önü geniş, göz yaylımı açık olmalı. Park bahçe olmalı, halka açık olmalı. Denize sıfır yüksek binalar yapılarak rıhtım, denizin o önündeki alan kapatılmamalı. Bunlar doğru değil. Şimdi tekrar bu tarafa Balat hattına dönüyoruz. Bakın uzakta bir cami gözüküyor. İşte orası İstanbul'un 7. tepesi. Çaktırmadan size İstanbul'un bütün tepelerini saydım. Farkında mısınız? İstanbul'un bütün tepelerini saydım. Ne dedik? 1. tepe Sultanahmet ve Ayasofya camileri. 2. tepe Nuri Osmaniye Camii. 3. tepe Bayezid, özür dilerim. 2. tepe Bayezid Camii. 3. tepe Nuri Osmaniye Camii. 4. tepe Süleymaniye Camii. 5. tepe Fatih Camii. 6. tepe şu gözüken Yavuz Selim Camii. 7. tepe şu uzaktaki tek minareli Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii. Bu Mimar Sinan Mihrimah Sultan aşkı diye uyduruk bir şey çıkardılar ya. Yıllardır sağda solda yayıp duruyorlar. Ya ben ona çok gülüyorum. Neden? Hikayeyi uyduran hayatında kalkıp hikayeye yamadığı camilere bakmamış. Yok Üsküdar Mihrimah'ın 2 minaresi arasından ay yükseliyormuş. Edirne Kapı Mihrimah'ın 2 minaresi arasından güneş yükseliyormuş. Edirne Kapı Mihrimah'ın bir tane minaresi var, 2 tane yok ki. Yok yok. Onlar öndeki başka camiler. Aman aman. Edirne Kapı Mihrimah yapıldığı günden beri tek minareyle. Adam uydurduğu hikayeye, konu ettiği camiye gidip bir kere bakmamış ya. Ama bizim millet koyun. Kim ne atsa hemen eğiliyor. Ya benim tarlada keçiler, koyunlar bile önüne ot attık mı bir kokluyor, bir bakıyor. Hoşuna gidiyorsa yiyor. Her önünüze atılanı lütfen gözünü seveyim ya. İnanmayalım bunlara. Doğru şeyler değil bunlar yani. Bir de bir şey daha. Herkesin anlattığına ölçü kabul etmeyin. Bakın ben tarihçiyim, sanat tarihçiyim. Benden tarih ve sanat tarihi dinleyin. Benden din dinlemeyin. Benden matematik, felsefe dinlemeyin. Futbol dinlemeyin. Dinlerseniz de inanmayın. Yani herkesin sattığını almayın. Uzmanlık alanı hakikaten oysa o kişinin, ona alın, ona talip olun. Şimdi hemen bu tarafa tekrar bir bakalım. Kasımpaşa'yı geçtik. Kasımpaşa'dan sonra Hasköy ve Halıcıoğlu Sütlüce bölgesi geliyor. Bu sefer burada Rahmi Koç'un bir müzesi var. Rahmi Koç'un Sanayi Müzesi. Mesela çocuklarınızı buraya getirmenizi tavsiye ederim. Böyle teknolojiye meraklılarsa çok hoşlarına gidecek burası. Mesela şu müzenin tam arkasında kubbeli bir yapı var. Hemen bir zoomlayalım. Kubbeli bir yapı var. İnternet zayıflamıştır belki. Şöyle. Bakın kubbeli olan yapımız hangisi? Şu. Evet işte bu. Görüyorsunuz. Şu gördüğümüz kubbeli yapı. Burası Lengerhane'dir. Lengerhane ne demek? Lengerhane, Osmanlı'da lenger çapa demek. Lengerhane çapa dökümhanesi demek. Yani Haliç dünyanın en büyük ticari limanıydı. Buraya yüzlerce gemi gelirdi. Mal indirir, mal yükler giderdi. Gemilerin bakımları burada olurdu ve tabii ki böyle bir lengerhane de buradaydı.
Bakın İstanbul'un fethinde Patrikhane Kilisesi Ayasofya'ydı. Ayasofya Camii olunca ne oldu? Bakın şurada bir Aya Dimitri Kilisesi var. Bir yıl Patrikhane Kilisesi olmuştur şu Aya Dimitri. Sonra farklı kiliseler Patrikhane Kilisesi olmuş. Ayasofya'dan sonra mesela Fatih Camii'nin olduğu yerdeki Apostol Havariyun Patrikhane Kilisesi olur. Sonra Aya Dimitri olur. Bu arada az önce ekrana bakarken yazanlar oldu. Boğaz turlarınıza katılmak istiyoruz diye. Bakın önümüzdeki seçimden bir gün evvel 27 Mayıs günü 17-19.30 arası bir Boğaz turum var. Katılabilirsiniz. www.gezikitap.com sitesinden bütün turlarımı görebilirsiniz. Bir Topkapı Harem turum olacak haftaya cumartesi. Akşamına da Boğaz turumuz olacak. Şöyle geldik, Orhaim Yahudi Hastanesi var. Musevi Hastanesi. Burası Balat bölgesi. Bakın tarihler 1492'yi gösteriyordu. 1492. Avrupa Haçlı birlikleri, Hristiyan Katolikler ne diyorlardı? Reconquista. İspanya'nın geri fethi diyorlardı. Hatta Fatih'in 1453'te İstanbul'un fethinin rövanşı diyorlardı. Ve rövanş dedikleri bu olayda Gırnata'yı düşürdüler. Yani içinde Elhamra Sarayı'nın Elbeyz'in Müslüman mahallesinin bulunduğu Endülüs Emevi Devleti'nin son devletçiği olan başkenti Granada'ydı. Düşürdüler ve oradaki Müslümanları hunharca asıp kesmeye başladılar. İkinci Bayezid'in gemileri Kemal ve Burak reisler defalarca gittiler. Müslümanları ve dayı Yahudileri de kurtardılar. Yahudilerin bir kısmı Osmanlı'nın Balkan topraklarına yerleşmek istedi. Bugün Selanik, Ohri, Kalkandelen oralarda hala Yahudi cemaatleri vardır. Edirne, Çorlu. Bir kısmı ille de İstanbul başkentinize bizi götürün dedi. İstanbul'a gelenlerin bir kısmı Karaköy'e yerleşti. Bir kısmı da Balat hattına yerleşti. Bakın şu an orada küçücük bir minare görüyorsunuz ve kubbe. Orası da adı çok netleşmemiş bir kilise. Aya Theodosya diyenler var. Aslında orası da çok önemli bir tarihi Roma kilisesidir. Hazreti Cabir Camii'dir. İçinde sahabeden Hazreti Cabir'in de kabri bulunmaktadır. Evet, Rami Koç Sanayi Müzesi'nin şu an çok yanından geçiyoruz. Bakın önünde bir denizaltı, eski vapurlar, tekneler, hatta uçaklar, bir sürü şey var. Buralarda gezilebiliyor. Kanolarla gördüğünüz gibi insanlar spor yapıyorlar. Orada Yeşilbaş bir çift ördek karı koca. Yeşilbaş ördekleri görüyor musunuz? Ne güzel geziyorlar. Tam orada. Ey Allah'ım nasıl tatlılar ya. Yani aslında Haliç'te tabiat hala tüm güzelliğiyle hayatta. Yeter ki daha fazla betona boğmayalım. Tekrar şuradan devam edeyim anlatmaya. Ayvansaray bölgesine geldik. Bakın tepede bir cami var. Caminin solunda da ahşap kahverengi renkli bir konak var. Zoomlayabilirsiniz. O ahşap konak Emir Buhari tekkesidir. Tekkenin hemen sağındaki cami ise Mimar Sinan'ın, sıkı durun, son eseridir. Mimar Sinan 98 yaşındadır. Artık gözleri görmemektedir. Ve çırağı Davut Ağa'ya tarifle o küçük camiyi yaptırır. Yani İvaz Efendi o günlerde yaşamış bir devlet bürokrasisinden bir adam. Kendi parasıyla bir hayır camisi yaptırıyor. Bakın o cami hala bizi, biz sanat tarihçileri şaşkınlıklara gark eder. Neden? Çünkü Mimar Sinan hepimizi ters köşeye yatırır. Caminin bütün sütunları ahşaptır. Aynen Ankara'mızın hangi camisi gibi? Arslanhane Camisi gibi. Aynen Beyşehir'in Eşrefoğlu Camisi gibi. Aynen Afyon'un Ulu Camisi gibi. Aynen Kastamonu'nun Kasabaköy Camisi gibi. Evet, tebrik ediyorum, gittim oraya. Orada bir tane namazgah vardı. O namazgahı bulmaya rahmetli Hakkı Acun beni gönderdi hocam. Gördüm, ahşap çok güzel. Aynen. Ayaş'ın içindeki Sivrihisar'daki Selçuklu Ulu Camisi. Ahşap sütunludur. Mimar Sinan ölümünden evvel tekrar Selçuklu'ya dönmüştür. Yani o kesme taş dev eserler veren adam tekrar oraya dönmüş. İvaz Efendi Camii'nin hemen arkası Roma İmparatorluğu'nun Bileherna kompleksidir. Bileherna. Yani Latin istilası sonrası 1261'de İstanbul'u Katoliklerden geri alan Romalılar İznik'ten gelirler. İstanbul'u geri almışlardır ama İstanbul'un ahı gitmiş, vahı kalmış. İstanbul'u Latinler mahvetmiş.
Sultanahmet Camii'nin olduğu yerdeki Roma sarayını kullanılmayacak hale getirmişler. Romalılar Fatih'in fethinden önceki son 1,5 asırda bu gördüğünüz bölgeyi son Roma İmparatorluk Sarayı olarak kullandı. O saraydan günümüze bir tek bina hala ayakta duruyor. Bakın tam uzakta gördüğünüz Tekfur Sarayı. Sadece o günümüze ulaştı duruyor. Kaşıkçı elması nerede bulundu? Kaşıkçı elması şu caminin İvaz Efendi'nin hemen arkasındaki eğri kapının önündeki çöplükte bulundu. İşte ondan ötürü bazıları der ki ya çöplüğe böyle dünyanın en büyük 10 elmasından biri nasıl gelecek? Çok zor. Derler ki muhtemelen işte o Fatih'in fethi sırasında o hengamede belki Roma İmparatorluk hazinesi saklanmaya çalışılırken bu elmas ama yontulmamış vaziyetteydi. Osmanlı yonttu onu. Belki de bir şekilde kayboldu. Bir şekilde çöplüğe karıştı. Bir dilenci adam da onu buldu. Bulmuş orada elması. Aşağı doğru yürümüş. Yol kenarında tahta kaşık yontup satan bir adam görüyor. Parlak taşı gösteriyor. Buna kaç kaşık verirsin diyor da 3 tane veririm diyor. 3 kaşığa satıyor. 3 kaşık geçen yıl en son Taraklı Mudurnu Göynük turunda Taraklı'da amca 30 TL'ye satıyordu kaşığı. Yani 90 TL kaşıkçı elması. İsteyen var mı? 90 TL dünyanın en büyük 10 elmasından 4. Mehmet'e takdim ediliyor. Saray kuyumcuları kesip kestikleri yerlerden kenarlarındaki taşları yapıyorlar. Öyle böyle değil. Yani bakın biri bulunduysa kesin bir tane daha vardır, ben size söyleyeyim yani. Yani bence bir gidip bir mıntıka çalışması yapın bence. Ve Haliç Köprüsü'nden geçiyoruz. Artık yavaş yavaş Eyüp Sultan'a doğru geliyorum. Yavaş yavaş bitireceğiz. Bu da benim size böyle bir tatil hediyem olmuş oluyor. Şu surların dibinde sahabelerimizin kabirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi Şeybetül Hudri radıyallahu an, Medine'den Ensar'dan Kâb bin Malik radıyallahu an, Ahmet el Ensari, Muhammed el Ensari gibi nice kıymetli zat Emevi döneminde gelmişler, kuşatmaya katılmışlar ve surların diplerinde şehit düşmüşler. Ayvansaray o anlamda çok önemlidir. Bakın turumuzun başından beri Barbaros Hayrettin Paşa'dan Yahya Efendi'ye, Yuşa Hazretlerinden sur dibi sahabelerine onlarca kıymetli insanın kabrinden bahsettik. Herkes bulunduğu yerden birer Fatiha göndermeyi unutmasın. Evet, Haliç Köprüsü çok yakın zamanda yapıldı. Haliç Köprüsü'nün dibindeki bu cami 3. Selim'in annesi, 3. Mustafa'nın hanımı Mihrişah Valide Sultan'ın camisidir. Bugün Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yerleşkesidir caminin arkasındaki binalar. Ve caminin, o cami oraya niye yapılıyor? Çünkü 3. Selim padişah oraya askeri kışlalar yapıyor. O kışlalar için asker evlatlarım namazını burada kılsın diye anne Valide Sultan da o camiyi yaptırıyor. Biz dün sizinle Topkapı Sarayı'nı gezdik. Topkapı'da haremde Valide Sultanların kaldığı daireyi gösterdim. Orada yaşayan son Valide Sultan kimdi? Bu camiyi yaptıran o kadındı. Mihrişah Valide Sultan. Birazdan da sizi Mihrişah Sultan'ın kabrine götüreceğim. Eyüp Sultan da geliniyle yan yana yatıyor. Ve 2. Mahmud'un yaptırdığı Osmanlı'nın tekstil fabrikası Feshane. Arkasında Zal Mahmud Paşa'nın çifte medreseli külliyesi. Hemen yanında bakın şurada ağaçların arasında Kanuni dönemi defterdarlarından Nazlı Mahmud Efendi'nin camisi. Minarenin tepesinde hokka ve divit var. Kendisi hattattı. Cami yaptırıyor, minareye kalem koyduruyor ve hokka koyduruyor. Okumayı, kalemi, mürekkebi, kağıdı bu kadar çok seviyorlar. Ve artık Eyüp iskelesine geldik. Burada turumuz bitiyor. Gemiden ayrılacağız. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada unutmadan bakın geçen hafta Topkapı Sarayı'nda çekim yaptım. Enderun Avlusu. Osmanlı'nın Üstün Zekalılar Okulu. Bunu muhakkak izleyin. Bugün saat 9.30'da YouTube kanalıma bir video yüklendi. Seferliler Dairesi. Hem daireyi hem seferleri hem de o koğuşun içindeki elbiseleri anlattım uzun uzun. Onu izleyin. Önümüzdeki hafta hazine, sonra da mukaddes emanetler bölümleri gelecek. Gücünüzün yettiği herkese bunları izletin. Osmanlı ne olduğunu ancak Enderun Avlusu'nu anlayarak anlarız. İstanbul'dan, Haliç'ten, Eyüp Rıhtımı'ndan hepinize selamlar, saygılar.